3 boyutlu yazıcı kullanıcıları için sakin bir pazar günüydü. Herkes standart yazıcılarıyla, standart hızlarda, standart kalitede baskılar alıyor ve mutlu gözüküyordu. Ama bir anda bir marka çıka geldi. Hem diğer 3 boyutlu yazıcı üreticilerinin hem de bu yazıcıları kullananların huzurunu kaçırdı. Piyasayı tam anlamıyla alt üst etti. Onu bana çok sordunuz, incelenmesini istediniz. Ben de kendime hep şu soruyu sordum. Neymiş lan bu Bambulab? Gelin beraber inceleyelim. Başlıyoruz. Bambulab 3 boyutlu yazıcı kullanıcılarının ve bu teknolojiye ilgi duyanların sıklıkla adını duyduğu markalardan biri haline geldi. Ben de adını o kadar çok duyuyorum ki sanki yıllardır sektörün içerisindeymiş gibi geliyor insana ama öyle değil. Bambulab 2020 yılında robotik, yapay zeka, malzeme bilimi ve internet alanında uzman olan mühendislerin bir araya gelmesiyle kuruldu. 2 yıl boyunca X1 serisi üzerinde çalıştılar ve bunu bir Kickstarter projesi olarak herkese sundular. Çok kısa sürede 5500'den fazla kişinin katılımıyla istenilen fon toplandı ve kullanıcılar yazıcılarına 2022 yılında kavuştu. Marka zaten piyasaya hızlı bir giriş yapmıştı ki üstüne bir de aynı yıl içerisinde X1 Carbon Time dergisinin yılın en iyi buluşları arasında gösterilince belki de kendilerinin bile beklemediği kadar dünyanın en popüler 3 boyutlu yazıcı markalarından biri oldular. Ve ben de sonunda Bambulab ve Bambulab resmi Türkiye distribütörü Genix sponsorluğunda en çok merak edilen 3 boyutlu yazıcılardan olan X1 Carbon ve AMS sistemini inceleyebileceğim. Hemen yazıcının tasarım ve özellikleriyle incelemeye başlayalım. Ardından hem aldığım baskıları size gösterecek hem de bu süreç esnasında edindiğim tecrübeleri size aktaracağım. Bambulab X1 Carbon gördüğüm en sade tasarıma sahip kompakt yazıcılardan biri. Mat alüminyum gövdesi, karartılmış üst ve ön camlarıyla son derece şık bir görünüme sahip. Evinizin ya da iş yerinizin hemen her yerinde konumlandırabileceğiniz ölçülere sahip yazıcının eni ve derinliği 38.9 cm'ye 45.7 cm. X1 Carbon 1280'e 720p çözünürlükte 5 inç dokunmatik renkli bir ekrana sahip. Şu anda Türkçe dil desteği bulunmasa da basit arayüzü sayesinde kullanımı oldukça rahat. Ön kapağı açıp yazıcının içine baktığımızda alanların çok verimli kullanıldığı bir iç tasarım görüyoruz. Baskı için peyi kaplama esnek bir tablo kullanılmış. Bu tablo üzerinde alabileceğimiz maksimum baskı alanı ise 256 mm3. Tabla hareketini Z ekseninde arkada bir, önde 2 trapez vidalı mil ve 2 çelik mil üzerinde sağlıyor. Bu sistemde arkada bir motor var ve öndeki millere hareket kayışlarla aktarılıyor. Böylece hem hareketler daha stabil olurken tablanın titreşim etkileri de azalıyor. Seviyeleme ise çift kontrolle tamamen otomatik olarak gerçekleşiyor. Nozül birçok noktadan tablaya temas ediyor ve tabla altında bulunan basınç sensörleri ile doğru seviyeyi tespit ediyor. Aynı anda baskı kafasına entegre edilmiş lidar sensörü de 7 mikron hassasiyetle bu seviyeyi sürekli olarak kontrol ediyor. Lidar sensörünün tek görevi bu da değil. Baskı öncesi malzemenin akış kontrolünü yapıyor ve yazıcının bu verilere göre kendini kalibre etmesini sağlıyor. Eğer istenirse baskınızın ilk katmanının da doğru serilip serilmediğini de kontrol edebiliyor. Core XY
sistemine sahip X1 karbonun Y eksen hareketi çelik miller ile sağlanırken baskı kafası hareketi de karbon miller üzerinde gerçekleşiyor. Hafif ve sağlam olan bu malzeme sayesinde özellikle ani Y eksen hareketlerinde hareket kolaylaşıyor ve titreşim etkileri azalıyor. Karbon millerin yağlanmaya ihtiyaç duymaması da bir diğer güzel özelliği. Yazıcı tam metal çift dişli bir ekstrüder sistemine sahip ve maksimum 32 mm3 bölü saniye malzeme akışı sağlayabiliyor. Bu ekstrüder ve sistem sayesinde X1 karbon 500 mm bölü saniye hıza 20.000 mm bölü saniye kare ivme ile çıkabiliyor. Yüksek hızlar özellikle PLA gibi malzemelerde çok iyi bir soğutmaya ihtiyaç duyar. X1 karbonda bunun için baskı kafasındaki soğutucu fan haricinde 12 wattlık oldukça büyük bir yardımcı fan da bulunuyor. Bu güçlü soğutma sayesinde ipliklenme veya sarkma gibi problemlerin önüne geçilebiliyor. Soğutma fanları haricinde arka bölümde bir de kasa havalandırma fanı var. Bambu bu fana bir aktif karbon filtre de eklemiş ve ABS gibi koku yapan malzemelerle çalışırken bu kokunun ortama yayılmasını engellemeyi amaçlamış. Yazıcı kablosuz bağlantı özelliğine sahip. Bunun sayesinde yazıcınızla bilgisayar, telefon veya tabletiniz üzerinden bağlantı kurabilir, baskı gönderebilir, baskıyı başlatıp durdurabilir veya temel bazı baskı ayarlarına anlık müdahaleler yapabilirsiniz. Ayrıca üzerindeki kamera ile baskıyı anlık olarak izleyebilir ve bu kamerayla hızlandırılmış videolar da çekebilirsiniz. Full HD çözünürlükte çekim yapabilen kameranın tek özelliği görüntü alma değil. Yapay zekaya sahip olan bu kamera sayesinde eğer baskıda bir problem ile karşılaşılırsa ya da tablo konumu ile ilgili bir sıkıntı olursa kullanıcıyı uyarıyor. X1 karbon AMS yani otomatik materyal sistemi sayesinde çok renkli baskılar alabiliyor. Tek bir AMS ile 4 filamenti aynı baskıda kullanabilirken AMS adedini 4'e çıkartarak toplamda 16 filamenti aynı baskıda kullanabiliyor ve çok renkli baskılar oluşturabiliyorsunuz. Hatta eğer bambu filamentlerini de kullanırsanız AMS hangi filamenti taktığınızı otomatik olarak algılıyor ve baskı için ideal ayarları kendisi yapıyor. Otomatik materyal sisteminin içinde filamentlerin daha uzun süre saklanabilmesi için içerisine nem emici silika jellerin konulabileceği alanlar dahi bulunuyor. Bambulab X1 karbona şöyle bir baktığımızda üstün özelliklere sahip bir 3 boyutlu yazıcı olduğunu zaten görebiliyoruz. Ancak önemli olan bu özelliklerin bize ne gibi avantajlar sağlayıp sağlamadığı. Ben de yazıcıyı uzun uzun kullandım. PLA, ABS, ASA, PETG, TPU gibi malzemeler üzerinde çalıştım. Hız testleri yaptım. Hemen PLA ile aldığım baskılara bir bakalım ve modelleri incelemeye başlayalım. İlk baskı klasik test modeli Benchy teknesi. 400-500 mm bölü saniye hızlarla aldığım bu baskıda hiçbir kusur bulunmuyor. Tamamen pürüzsüz bir yüzey var. Dik açı yapan teknenin ön kısmı ya da desteksiz basılan kapı pencerelerde bir sarkma yok. Model üzerinde bir ipliklenme de olmamış. Soğutma işini gayet güzel yapmış. İkinci model yazıcı üzerinde kullanılabilecek bir filament askısı. Bunu Bambu Studio içindeki standart ayarlarla aldım. Standart ayarlar 200-300 mm bölü saniye hız arasında değişiyor. Bu hızda alınan bir baskı için çok iyi bir sonuç ortaya çıkmış. Tabi zor bir model değildi ama olsun, çıkan sonuç bayağı başarılı. İki ufak baskıdan sonra hemen büyük baskılar üzerinde çalışmak istedim. Gördüğünüz 3 parçadan oluşan kitaplık dekoru ya da kitap tutucu diyebiliriz. Antik Yunan tapınaklarına benziyor. Aralarına kitapları yerleştirerek istediğiniz yere koyabiliyor ve bence oldukça hoş bir görüntü oluşturabiliyorsunuz. Yine bu baskıları da Bambu Studio'nun standart 200-300 mm bölü saniye hızları ile aldım. 3 model de gayet güzel çıkmış. Katmanlar düzgün gözüküyor. Öyle ipliklenme yapmaya müsait bir model olduğunu söyleyebilirim. Çünkü birbirinden ayrı yükselen parçalar hem ön kısımda hem de o orta parçanın arkasındaki sütunlar gibi alanlarda var. Ama en ufak bir ipliklenme söz konusu değil. Yine 90 derece dik açılar var. Yani yazıcının köprü yaptığı kısımlar. Yine sütunların arasında ve hemen arkasında bu kısımları görebiliyoruz. En ufak bir sarkma olmamış. Model üzerinde kusur olarak söylenebilecek tek nokta orta kısımdaki kemerin en üst noktası. Destek kullanmadan alınan bu tarz baskılarda hafif sarkmalar olması normaldir. Bunu bir baskı hatası olarak söylemiyorum. Sadece size göstermek istedim. Kolaylıkla da temizlenebilir. Şimdi tabii elinizin altında bir tane AMS'li karbon combo olunca hemen renkli baskılara geçmek istiyorsunuz. Benim çok merak ettiğim bir sistemdi ve bu sistemle ilgili de kafamda soru işaretleri vardı. Çünkü ben uzun yıllardır 3 boyutlu yazıcı kullanıyorum. Yeri geliyor elinizle bile filamenti değiştirirken zorlandığınız noktalar olabiliyor. İşte filament sensörüne takılıyor.
oluyor ya da tam kafadan filamenti ittirirken ekstrüder dişlilerini tutturamıyorsunuz. Az da olsa uğraştırıyor bazen. Şimdi AMS bunu yeri gelecek bir baskıda yüzlerce defa yapacak ve bunu kusursuz bir şekilde mi gerçekleştirecek dedim ve tam 83 saat AMS ile baskı aldım. Yeni yıl yaklaşıyor. Yeni yıl temalı modeller de fazlalaştı. Bunlar da Kardan Adam ve Noel Baba figürleri. Tek parça halinde basılıyor ancak hareketli olan kısımları var. İkisinin de sanki el işi örgüyle yapılmış gibi bir dokusu bulunuyor. Kardan Adam üzerinde öyle baskı hatası ya da AMS hatası diyebileceğim bir problem görmüyorum. Çok ufak bir iki noktada muhtemelen nozülün ucunun tam olarak temizlenememesi kaynaklı lekeler oluşmuş. İşte burnunun ucunda ya da atkının ufacık bir noktasında bunları görebiliyorum. Genelde siyah filament kaynaklı lekeler bunlar. Bunların haricinde baskı kusursuz. Bu baskıda 399 defa filament değişimi yapılmasına rağmen katmanlar arasında en ufak bir çizgi oluşmamış. Noel Baba da öyle. Tam 509 defa filament değişimi gerçekleşti bu modeli basarken ve model üzerinde hiçbir katman izi bırakmadı. Yine tam sakalının üzerinde ufak bir siyah leke var. Onun haricinde başka bir kusur gözükmüyor. İncecik detaylı örgü dokuları da çok net ve başarılı bir şekilde çıkmış. Tabi AMS hızlı bir sistem değil. Yani örneğin bu Noel Baba baskısı 15 saat sürdü. Eminim bu süreye şaşırdınız. Ben de ilk gördüğümde şaşırmıştım ama gerçek bu. Model üzerinde ne kadar renk değişimi varsa süre o kadar uzuyor. Çünkü kafa baskıyı yapıyor. Ondan sonra önce bir sıfır noktasını buluyor. Daha sonra arkada filamenti değiştireceği kısma geliyor. Kafayı biraz daha ısıtıyor. Mevcut filamenti geri çekiyor. Daha sonra yükleyeceği filamenti bir süre ittiriyor ki renk değişimi gerçekleşsin. Sonra nozül ucunu temizliyor. Gidiyor işte kenardaki önce test kulesinde bir baskı yapıyor ve daha sonra modelin baskısıyla devam ediyor. Bu işlemleri yapması da süre alıyor. Böyle bir baskı üzerinde ise neredeyse her katmanda 3-4 sefer bunu gerçekleştirdi. Bu da sürenin oldukça uzamasına sebep oldu. Düşünün bu modelin katman sayısı 201 ama filament değişim sayısı 509. Örneğin bu baskıyı böyle renkli değil de tek renk olarak alsaydım baskı süresi sadece 2,5 saat olacaktı. Yani AMS'nin bu model üzerinde baskı süresini 6 kat uzattığını söyleyebiliriz. Mantığını iyice anlatmak için şu örneği de göstermek istiyorum. Bu bir civata ölçü aparatı. Baskıda 3 renk kullanıldı. Sadece birkaç sefer filament değişti ve bu model 45 dakikada basıldı. Hani renk değişikliği yapılmasaydı belki 40 dakika sürerdi. Yani değişim az olunca baskı süresine farkı da az. Baskı kalitesine gelince söylenecek olumsuz herhangi bir şey yok. Katmanlar gayet güzel gözüküyor. Üst yüzeylerde sayılar da çok net. Öyle bir nozül izi falan yok. Ve en uzun AMS test baskısı 2 günden uzun sürdü. Tam 50 saatlik bir baskı. Sistemin güvenirliğini ölçebilmek için böyle uzun bir baskıyı mutlaka almam gerektiğini düşündüm. Gördüğünüz bir maske modeli 4 renkli bir baskı. Yüzey kalitesi önceki küçük modellerde olduğu kadar başarılı. 50 saatte 1381 defa filament değiştirilmiş olmasına rağmen ne bir katman çizgisi var ne de başka bir baskı hatası. 200-300 mm/saniye arasında değişen hızlarda basılmasına rağmen en ufak bir titreşim etkisi de yok. Bir iki ufak noktada yine siyah filament izleri var. O da siyah filamentten sonra renkliye geçmenin zorluğundan aslında. Dikkat ederseniz diğer renkler birbirine hiç karışmıyor. Desteksiz alınan bir baskı olduğu için çok dik noktalarda biraz sarkma olmuş. Ancak dediğim gibi destek kullanılmadığı için bu çok normal. Genel olarak çok iyi bir baskı olduğunu ve AMS sisteminin işini çok iyi yaptığını söylemeliyim. Açıkçası şaşırdım. Bu kadar sorunsuz baskılar alabileceğimi tahmin etmiyordum. İlle bir yerde bir iki sıkıntı bir problem çıkar dedim ama olmadı. Sadece günler süren bu baskılarda binlerce defa yapılan filament değişimlerinde her modelde birkaç tane filament kutusuna düşmesi gereken parçalar nozüle takılıp yazıcının içine düştü. Veya filamenti değiştirdikten sonra basılan o renk değişim kulesine takılıp kaldı. Bir sorun yaratabilirdi ama yaratmadı. Yani sistem içerisinde kusur olarak söyleyebileceğim tek konunun bu olduğunu söyleyebilirim. Pardon. Bir de renk değişimleri için bayağı filament harcanıyor. Örneğin bu maske modelinin ağırlığı 245 gram ama bunu renkli üretebilmek için filament değişimlerinde 617 gram filament daha harcandı. Yani renk değişimi için azımsanmayacak kadar filament harcanıyor. Ama dediğim gibi bu her baskıda olacak diye bir durum yok. Ne kadar sık renk değişimi o kadar fazla filament ve zaman demek. AMS ile yaptığım testler bittikten sonra ASA, ABS, PETG ve TPU gibi filamentlerle baskılara devam ettim. PETG ile aldığım baskı bu az önce gösterdiğim filament değişim atıklarının içine düşmesi için bir kutu. Tabi uzun süreli baskılar için yeterli olmayabilir. Onun için daha büyük modeller de var ama standart kullanımlarınız için son derece yeterli olacaktır. Baskı kalitesine gelince katman izlerinin hiç belirgin olmadığı
Hani abartmıyorum, bayağı endüstriyel üretim kalitesinde bir baskı olmuş. Tabii ben çok yakından fotoğraflayacağım için katmanlar görünecek. Fakat çıplak gözle yakından bile çok az fark ediliyor. Üzerinde en ufak bir dalgalanmanın, bir katman izinin olmadığı tamamen kusursuz çok iyi bir baskı olmuş. Aldığım baskılar içinde en iyilerinden biri de bu. Yazıcı için bastığım bir diğer işlevsel modelle devam ediyoruz. Gördüğünüz model ABS ile iki parça halinde basıldı. Bu model X1 karbonun üst camını çıkarttığımızda hemen yazıcının yanında konumlandırabilmek için tasarlanmış. Çok mantıklı ve gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü camı çıkartınca kırılmasın diye nereye koyacağınızı bilemiyorsunuz. O nedenle yazıcıyı alacaklara bu modeli net tavsiye ediyorum. Baskı kalitesi bir önceki modelle yarışır seviyede. Hiçbir katman izi, bir baskı hatası yok. ABS hava akımından çabuk etkilenir ve sabit bir ortam sıcaklığı ister. Çekme oranı yüksek olduğu için baskıyı alırken yazıcıyı tam kapalı hale getirdim ve tabloya da yapıştırıcı sürdüm. Model üzerinde sivri birçok nokta, kenar köşe bulunsa da en ufak bir kalkma olmadı. Her açıdan çok güzel ve başarılı bir baskı. ABS'den sonra ASA ile de bir baskı aldım. ASA ABS'ye çok benzer bir malzemedir. Ancak ABS'den farklı olarak dış mekan koşullarına çok dayanıklıdır. Uzun süre güneş ışığına maruz kalsa bile ultraviyole ışıklarından etkilenmez ve yapısal bütünlüğünü korur. Bu parça benim bir müşterim için aldığım bir baskı. Tasarımını kendisi yapmış ve dış mekanda kullanılacaktı. Fırsat bu fırsat X1 karbon ile baskıyı alayım dedim. Genel olarak ABS'ye göre işlemesi daha zor bir malzeme olsa da sorunsuz bir şekilde baskıyı tamamlayabildim. ASA basarken fanlar çalışmadığı için dik açı yaptığı kısımlarda sarkmalar oluşmuş. Bunları makul görüyorum. Onun haricinde ise kenar köşelerinde bir sarkma yok. Katmanlarda çok güzel, pürüzsüz ve hatasız gözüküyor. Bir sonraki parça TPU esnek filamentle basıldı. Yine işlevsel parçalar üzerinden gittim. Bunlar X1 karbon için tasarlanmış titreşim engelleyici ayaklar. Tasarımcısı titreşim kadar sese de olumlu etkisi var demiş. Ne kadar işe yarar diye düşünürken baktım ki Bambu'da sitesinde aynı ayaklardan satıyor. Tamam dedim, kendi markası bile bu modeli kullanıyorsa mutlaka iş görür. Tabi esneklik seviyesi de önemli. X1 karbon kullanan bir arkadaşım 100-120 mm/saniye hızda TPU baskı aldığını söylemişti. Ben de TPU'da hiç 50 mm/saniyenin üzerine çıkmamış biri olarak şaşırmıştım. Ama dedim hazır 4 parça basacakken bir hız denemesi de yapayım. Yine temkinli bir şekilde hızı yavaş yavaş arttırdım. Parçalar 50, 75, 100 ve 125 mm/saniye hızlarda basıldı. Genel yüzey kalitesinde neredeyse bir fark yok. Bariz tek fark modelin dikiş izinin olduğu kısımlardaki sarkmaların artması. Gördüğünüz gibi hız arttıkça sarkmalarda da artış olmuş. Bunun haricinde diğer noktalarda bir problem görmüyorum. Dışarıya doğru çıkıntı yapan dik açılar bile çok net gözüküyor. Standart diyebileceğim 50 mm/saniye hız çok başarılı iken yazıcının diğer hızlı baskılarda da hiç fena sonuçlar vermemiş olmasını da başarılı buldum. Tabii ben 125 mm/saniyeye gelince artık durdum. Muhtemelen yazıcı daha fazla hızları da zorlayacaktı. Çünkü belli yani ekstrüder sistemi oldukça iyi çalışıyor. Ama yüksek hıza çıkınca hem yapısal bozulmalar artmaya başladı hem de ekstrüder şimdi esnek filamenti çektikçe filament uzamaya ve incelmeye başlayacak ufaktan. Bu da yetersiz filament akışına neden olacak. Katmanlar arasında boşluklar oluşmaya başlayacak ya da katmanlar tam kaynaşmayacak ya da ipliklenmeler ortaya çıkacak. O nedenle bu hızların ben fazlasıyla TPU için yeterli olduğunu düşünüyorum. Tabii ben 95A sertliğinde bir TPU filament kullandım. Sertliği daha fazla olan bir esnek filament kullanıldığında bu hızlar biraz daha arttırılabilir. Ya da tam tersi daha yumuşak bir TPU kullanırsanız bu sefer de hızı düşürmeniz gerekecektir. Neyse, TPU hız testlerinden sonra geldik PLA ile yaptığım hız testlerine. Gördüğünüz bir savaşçı büstü. Kaide ve büstün üst kısmı olmak üzere iki parçadan oluşuyor ve üzerinde değerlendirilebilecek birçok detay bulunuyor. Şimdi tüm hızları şöyle yan yana koyup farklılıklarını tek tek inceleyelim. Alt kaideden başlayalım. Burada düz ve keskin yüzeyler var. Çok yakından bakmadıkça ya da büyüteçle bakmadıkça aralarındaki farkları görmek çok zor. Belki en alt kısımdaki düz çizgilere bakıldığında hafif titreşim etkileri görülebilir. Onun haricinde ne üst yüzeylerde ne de en üstteki keskin kısımlarda hiçbir baskı kalitesi farkı görmüyorum. Gövdenin göğüs ve omuz zırhlarını da incelediğimizde hemen hemen aynı durum söz konusu. Bana bu modeller karışık bir sırayla verilmiş olsa hangisi 50 mm, hangisi 500 mm hızla basıldı diye algılayamam. Yani bu noktadan algılayamam. En azından bu göğüs kısmındaki desenler için geçerli. 50 ve 150 mm/saniye hızlarda çok hafif ipliklenme olmuş. Bu hız arttıkça azalmış. 250 ve 500 mm/saniye hızlarda ise neredeyse sıfırlanmış. Hızın etkileri savaşçının omuzundaki ejderde daha belirgin. 50 mm/saniyede hiçbir titreşim etkisi yok. 150, 250 ve 500'de ise hafif hafif artarak titreşim etkileri devam etmiş. Hız artışına
göre bu titreşim etkileri makul seviyede. Yüzünde de bu etkiler var ama özellikle ön kısımda çok daha az. Sakalında falan zaten hiç belli olmuyor. Burnu, yanağı ya da alnı gibi pürüzsüz kısımlarda da bu etkiler oldukça az seviyede. Model profiline yandan baktığımızda titreşim etkileri biraz daha belirgin hale gelmiş. 50 mm/saniye aralarında doğal olarak en iyisi gözüküyor. Ama 150, 250 veya 500 mm/saniyelerin arasında öyle çok fazla fark edilir bir değişkenlik göremiyorum. Genelde hız arttıkça ince desenler arasında bozulmalar gözlemlenir. Bu modelin de topuzunda oldukça ince desenler var ama bir doku kaybı ya da bozulma yok. Topuzun hem arkasındaki hem de önündeki desenler gayet güzel ve net çıkmış. Birçok noktada hızlar arasında fark yok veya çok az var. Hız zaman açısından verimliliği de göz önüne aldığımızda sonuçların çok başarılı olduğunu ve X1 Karbon'un hız testlerinden başarıyla geçtiğini söyleyebilirim. Daha kutusunu açtığım anda yazıcı zaten beni heyecanlandırmıştı. Ama baskılar alıp sonuçları gördükçe bu heyecanım daha da arttı. Baskı aldıkça daha da fazlasını yapmak istedim. Hani bir tane daha dur bunu da basayım, şunu da basayım derken bir sürü baskı aldım. Çünkü doyamıyorsunuz. Hani makine sizi üzmedikçe ve sonuçlar güzel çıktıkça hep daha fazlasını istiyorsunuz. Daha fazlasını deneyesiniz geliyor. Yani esnek filament için ilk defa hız testi bile yaptım. Kusursuz bir yazıcı mı? Hayır değil. Ufak tefek eksiklikleri var. Ama bu kadar üstün özelliklere sahip olup kullanıcıyı hiç üzmemesi de takdir edilesi. Benim bu söylediğime benzer bir şeyi Bambu Lab kendi web sitesinde de daha güzel cümlelerle paylaşmış. O paylaşımı da size göstermek istiyorum. Sitede diyor ki yeni bir çağın başlangıcı. Tüm bu akıllı özellikler kurcalamayı veya ayarlamayı tamamen ortadan kaldırıyor mu? Hayır. Bu yazıcı bir fotokopi makinesi kadar güvenilir mi? Hayır. Hayalini kurduğunuz yazıcı bu mu? Henüz orada değiliz ama X1 ile gurur duyuyoruz. Nihai hedefimizden hala çok uzaktayız. Ancak X1 ilk adımı çok cüretkar bir sıçramayla yapıyor. X1'in 3D baskıda yeni bir çağa yol açan bir kilometre taşı olacağını umuyoruz. Bu söylediklerine ben de tamamen katılıyorum. Bunun haricinde tablo seviyelemesini çok beğendim. Basınç sensörü ve lidar çok uyumlu çalışıyor. Bir tane baskımda bile nozülün işte tabloya fazla yakın olması ya da birazcık uzak kalması gibi bir problemle karşılaşmadım. Aldığım her baskıda ilk katman tam olması gereken seviyedeydi. Kamera 1080p ama çözünürlük her şey değil. Düşük ışıkta daha iyi performans sergileyen bir kamera olursa çok daha iyi olacaktır. Ek aydınlatmalarla çekimlerde daha iyi sonuçlar alınabilir. Görüntü kalitesi haricinde yapay zeka hataları güzel tespit ediyor ve uyarı sistemi de iyi çalışıyor. Kablosuz bağlantı özelliği gayet başarılı. Öyle telefondan, tabletten, bilgisayardan bağlantı kurmakta hiç zorluk çekmiyorsunuz. Buradan baskı ayarlarına müdahale edilmesi ya da kameradan canlı olarak baskıyı izlenebilmesi güzel. Tüm fanlar çalıştığında X1 Karbon'un sessiz bir yazıcı olduğunu söyleyemem. Ama daha önce kullandığım benzer hızlı yazıcılardan biraz daha sessiz olduğunu söyleyebilirim. Yaptığım testlerde fanlar açıkken 50 mm/saniye hızda 60-62 desibel arasında sonuç alırken fanlar kapandığında ise ses 49-50 desibele kadar düşüyor. 300 mm/saniye hızda fanlar açıkken ses 60-63 desibel arasındayken fanlar kapandığında ise ses 56-58 desibel arasında değişiyor. ABS gibi malzemeleri kullanırken gövdeyi tamamen kapatacağımızdan ve aynı zamanda fanlar da çalışmayacağı için bir de bunu denedim. 50 mm/saniye hızda ani hızlanmalar hariç ses 47-50 desibel arasında kalırken 300 mm/saniye hızda ise 50-55 desibel arasında kaldı. AMS çok güzel bir sistem olmuş. Dediğim gibi tedirginliklerim vardı ama bunların çoğunu ortadan kaldırdı. Tek falso filament değişimi esnasında işte o filament artıklarının kimi zaman yazıcının iç bölümüne düşmesiydi. Onun haricinde sistem güzel çalıştı. Filament değişimi esnasında da ekstrüder kafası önce filamenti kesiyor, ondan sonra çekimi gerçekleştiriyor. O nedenle filamentiniz ekstrüderden hep temiz çıkıyor. Bu da olası tıkanma gibi sorunların önüne geçiyor. Ben incelemelerimde yazıcı fiyatlarından pek bahsetmem ama X1 Karbon'un pahalı bir yazıcı olduğunu söylemeliyim. Keşke daha uygun bir fiyat politikaları olsaydı. Yazıcıyı gören bir arkadaşım demişti ya bu 3 boyutlu yazıcı piyasasının Apple'ı olmuş diye. Çok doğru bir tespit. Gerek sorunsuzluğu, gerek malzeme kalitesi, gerekse fiyat politikası açısından Apple'a benzetilebilir. Ancak X1 Karbon'u kullanınca bu yazıcının alanında uzman ve iyi mühendislerin eseri olduğunu anlıyorsunuz. Her şeyi ince ince düşürüp tasarlamışlar. Ben incelemekten çok keyif aldım. Umarım sizin için de aynı şey geçerli olmuştur. Eğer siz de bir tane X1 Karbon almak isterseniz Bambu Lab Türkiye distribütörü Genix bayilerinden ki buna ben de dahilim güvenle alışveriş yapabilirsiniz.
bakabilirsiniz. Ürün linkini açıklama bölümüne ekliyorum. Yazıcı hakkındaki yorumlarınızı ve varsa sorularınızı da yorum bölümüne bekliyorum. Yazıcınız sorunsuz, baskılarınız kusursuz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.